Yapabileceğim tek bir şey vardı ve ben de onu yaptım. Sen olsan sen de aynısını yapardın. Özür dilerim. Kızılcık Şerbeti'nde ortalık gerçekten karıştı. Hem set tarafında hem de izleyici cephesinde gündem bir anda değişti. Dizi yayınlanacak mı? Doğa ve Firaz aşkı olacak mı? Yeni bölümde neler izleyeceğiz? Hepsini tek tek ve sakin bir şekilde masaya yatırıyoruz. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Doğa ve Firaz arasında bir şey olmasın diyenler bir beğeni bıraksın, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti ile ilgili en detaylı analizleri kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu sezon daha ilk haftadan tartışmalar şiddetlendi ve belli ki gündem uzun süre soğumayacak. Dizimiz yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı ama özellikle son sahne izleyicinin büyük bölümünde ciddi bir tepki doğurdu. Bir kısım izleyici senaryonun revize edilmesini isterken başka bir kısım dizi yayından kaldırılsın noktasına kadar götürdü işi. Tepkilerin büyümesiyle birlikte Rütü'nün de süreci yakından izlemeye başladığını, üretim tarafına bir uyarı gittiğini ve bunun doğal sonucu olarak önce fragmanların yayından çekildiğini gördük. Ardından kulislerde yeni bölüm senaryosunda değişikliğe gidileceği konuşulmaya başlandı. Yani yapım tarafında frene basıldı. Rota biraz toparlanıyor. Peki bu hafta ekran var mı? Eğer teknik yetiştirme sorunu olmazsa dizinin yenilenmiş anlatımıyla bu hafta yayınlanmasını bekliyorum. Tanıtımın da bugün ya da yarın düşmesi olası. Bu noktada takvim tamamen post prodüksiyon temposuna ve senaryodaki revizyonların sette ne kadar hızlı çözüldüğüne bağlı. Ama görüntü şu, kanalda yapımda krizi büyütmek değil, kontrollü bir şekilde soğutmak istiyor. Gelelim en çok konuşulan meseleye, Doğa ve Firaz aşkı olacak mı? Senaristler bugüne kadar pek çok cesur hamle yaptı. Bazıları eleştiri aldı ama sonuçta izlenme arzusunu da besledi. Fakat Doğa ile Firaz başlığında durum farklı. Bu çizgi izleyici çoğunluğunun gözüne ve kalbine ters düştü. Bu nedenle de geri adım kaçınılmaz hale geldi. Yeni bölümde Doğa ile Firaz arasında izlediğimiz sahnelerin aslında bir zihin içi akış olduğunu göreceğiz. Sezon finalinde yaşananların ardından komada kalan bir karakterin hayal dünyası içinde yaşanan sekanslardan söz ediyorum. Bu kişi kim olabilir? Benim aklıma ilk iki isim geliyor. Fatih ya da Nilay. Açık konuşayım. Böylesi uç ve absürt olasılıkların zihninde daha rahat canlanabileceği tek kişi Nilay gibi duruyor. Karakter geçmişine, kurduğu dramatik dille dünyayı algılayış biçimine baktığımızda bu tür bir hayal kurgusu onunla daha örtüşüyor. Böyle bir çözümün tercih edilmesini de doğru buluyorum. Çünkü hem Doğan'ın hem de Firaz'ın bugüne kadar kurulan karakter sürekliliğinde bir anda hızlanmış yasak aşk fikri büyük bir kırılma yaratıyordu. Devamlılık bozulursa karakteri kısa sürede tüketir. İki ismin de diziden vedasını zorunlu kılacak bir yola girilirdi. Şimdi ise frenle birlikte karakter sadakati korunuyor. Hikaye yeniden nefes alabilecek. Burada şunun altını çizelim. İlerleyen bölümlerde elbette farklı ihanet senaryoları konuşulabilir. Örneğin Firaz'ın Nursema'yı aldatması ya da Doğan'ın Fatih'i ilgisizlik gerekçesiyle bir başkasıyla aldatması gündeme gelebilir. Ama bunun dramatik inşası, sağlam bir altyapı ve zamana yayılmış hazırlık gerektirir. İzleyici bir süreç izlemek ister. Duygusal kırılmalar bir anda değil, adım adım ve sebepleriyle gelir. Oysa ilk bölümde zaman atlaması sonrası nelerin yaşandığına dair hiçbir köprü kurulmadan bir anda Doğa Firaz tutkusuna bırakmak akla ve mantığa sığmıyordu. Buradaki itirazımız aldatmayı meşrulaştırmak değil, tam tersine anlatının ikna ediciliğini savunmak. Eğer günün birinde böyle bir sert tercih yapılacaksa dahi onun seyircide karşılık bulabilmesi için gerçekçi motivasyonlar ve karakter yolculuğu şart. Umarız aynı kısır döngülere düşülmez. Aldatma eksenli tekrarlar yerine daha katmanlı, çatışması güçlü, sürprizli mantıklı senaryolar izleriz. Şimdi yeni bölüm tarafına geçelim. Son bölümde Ömer'in bir kazaya karıştığı sahneyi izledik. Fakat neye çarptığını, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini yüzeysel ipuçlarıyla tahmin etmek zorunda kaldık. Önceki sahnede bir çiftin kavgasına tanık oluşu, akabinde kadının tek başına uzaklaştığını görmemiz bizi şu ihtimale götürdü. Ömer muhtemelen bu kadına çarptı ve kritik not, bu çift sıradan biri değil, Kıvılcım'ın doktorunun oğlu ve onun kız arkadaşı. Nitekim Kıvılcım'ın doktoruna ulaşamamasının ardında da bu karışıklık yatıyor. Dolayısıyla yeni bölümde taşlar yerinden oynayacak. Ömer'i bekleyen büyük ikilem netleşiyor.
Bir yanda ailesi ve bu olayın yaratacağı sarsıntı, diğer yanda vicdanı ve hukuki sorumluluğu. Kararı ne olursa olsun bu kaza Kıvılcım Ömer hattının yeni sezon hikayesinde kırılma noktası olacak. Benim tahminim Ömer'in sorumluluğu üstlenerek hapis yolunun aralanması ve bu süreçte Kıvılcım'ın bebeğiyle tek başına kalması. Tam mutlu olacaklar derken kapıda yeni bir ayrılık, yeni bir sınav beliriyor gibi. Bu da sezonun duygusal tonunu ağırlaştıracak. İkiliyi yeniden buluşma mı yoksa tam kopuş mu çizgisine getirecek? Asil rüzgarı ise dinmeyecek. Şirket içinde düzeni sarsan, masadaki güç dengelerini zorlayan bir aktör olarak öne çıkmayı sürdürecek. Toplantılarda tansiyonun sık sık yükseldiğini, Fatih ve Asil'in her fırsatta burun buruna geldiğini göreceğiz. Asude cephesinde bundan haz alan bir izlek var. Krizi seyretmeyi seviyor. Ama bence Abdullah Bey çok geçmeden şirkete geri dönecek. Ve Asude ile Abdullah arasında taşlar sık sık yerinden oynayacak. Bu çekişme yalnız iş dünyasında değil, aile içi hiyerarşide de yansımalar üretecek. Ev iş hattında sınırlar esneyecek. Böyle anlarda senaryonun en iyi yaptığı şey güç, etik, aile üçgenini canlı tutmak oluyor. Umarım bu çizgi korunur. Bir diğer dosya Işıl. Plan yapmayı bırakmıyor. Aksine her bölüm çıtayı biraz daha yükseltiyor. Artık amacın tamamen net olduğunu söyleyebiliriz. Sevgilisi Leo ile birlikte Ünal ailesinin servetini ele geçirip ortadan kaybolmak. Geçmişte daha küçük ölçekli hedeflerde bu taktiği denemiş bir çiftin şimdi çok daha büyük bir pastaya yöneldiğini izliyoruz. Burada Leo'nun geri dönüşü bence kritik bir işaret. İki olasılık var. Ya Leo Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya dökecek ve kartlar erken açılacak ya da tam tersi. Leo, Işıl'ı da dolandırıp büyük bir kaçış planına girişecek. Her iki senaryoda Işıl'ın Ünal ailesiyle sert bir yüzleşmeye itilmesi demek. Final tadında tüm düğümlerin çözüldüğü bir bölüm için bu malzeme fazlasıyla yeterli. Önemli olan çatışmanın mantık çizgisini korumak ve karakterlerin bugüne kadar kurulan psikolojisini bozmamak. Bu arada dizinin temposu ve tartışma seviyesi yükselmişken birkaç yapısal not bırakmak istiyorum. 1. Kriz anlarında fragmanların hızla kaldırılıp yeniden düzenlenmesi, seyircinin sesini duyuyoruz mesajını vermesi açısından faydalı. Ama bunun her seferinde başvurulacak bir refleks haline gelmemesi gerekir. 2. Büyük sürpriz isteyen ama karakteri yok sayan hamleler kısa vadede tık kazandırır, uzun vadede sadakati eritir. 3. Zaman atlamaları ancak geçmişe köprü kuran, boşlukları dolduran sahnelerle anlamlıdır. Aksi durumda izleyici kendisini hikayenin dışına itilmiş hisseder. Bu bölüm özelinde alınan geri adım tüm bu başlıklarda doğru yönde bir düzeltme gibi görünüyor. Toparlayalım. Bu hafta yayın ihtimali yüksek. Tanıtımın bugün ya da yarın gelmesi beklenir. Doğa Firaz adlı bir hayal sekansı olarak geriye çekilecek gibi. Böylece karakter devamlılığı korunacak. Ömer'in kazası ise Kıvılcım Ömer cephesinde sezonun ana kırılmasını tetikleyecek. Asil Fatih hattında güç savaşı tırmanacak. Abdullah'ın dönüşü şirket aile dengesini yeniden çizecek. Işıl Leo dosyası büyüyerek gelecek. Final ayarında yüzleşmelere kapı aralayacak. Dileğimiz aldatma merkezli kolay çözümler yerine aklı ve kalbi ikna eden, süreç inşasını önemseyen, karakteri yıpratmadan derinleşen bir hikaye izlemek. Eğer bu rota korunursa sezonun tartışmalı başlangıcı çok daha olgun bir anlatıya evrilebilir.